Selam millet, Atlas TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle sayfamıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hazır olun, çünkü bugün dünyanın en tehlikeli şehirlerine, suçun kol gezdiği, tehlikenin sıradanlaştığı yerlere dalıyoruz. Gerçekten ürkütücü istatistiklerden bahsediyoruz millet. Cinayet oranları tavan yapmış, uyuşturucu kaçakçılığı kontrolden çıkmış ve genel suç raporları. Hadi canım, saymıyorum bile. Bakın, bu listeyi hazırlarken sadece sansasyonellik peşinde değildik. Hayır, amacımız farkındalık yaratmak. Bu şehirlerin karşılaştığı çok gerçek sorunları anlamak, küresel suç ve eşitsizliğin daha geniş resmini anlamamıza yardımcı olabilir. Hazır olun. Çünkü bu videoda sadece istatistikleri sıralamıyoruz. Bu şehirlerin neden bu hale geldiğine, yoksulluğun, yolsuzluğun ve sosyal adaletsizliğin bu tehlikeli ortamlara nasıl katkıda bulunduğuna derinlemesine iniyoruz. Atlas TV'ye hoş geldiniz. Bugün dünyanın en yüksek suç oranlarına sahip şehirlerini inceleyeceğiz. Bu liste cinayet oranları, uyuşturucu kaçakçılığı ve genel suç raporlarına dayanarak hazırlanmıştır. İlk durağımız, bir zamanlar hareketli bir metropol olan, ancak şimdi şiddetin pençesinde kıvranan bir şehir, Venezuela, Caracas. Çökmekte olan ekonomisi ve siyasi istikrarsızlığıyla boğuşan Caracas, dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olma konusunda kötü bir üne sahip. Düşünün, 2022'de Caracas'ta 100.000 kişiye yaklaşık 40 cinayet düştü. Bu, her gün ondan fazla insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Bu sadece bir sayı değil arkadaşlar. Bu gerçek insanların, ailelerin paramparça olması anlamına geliyor. Peki Caracas'ı bu kadar tehlikeli yapan şey ne? Karmaşık bir sorunlar ağı. Ancak en büyük etkenlerden biri de hükümetin yolsuzluğu ve beceriksizliği. Temel malların kıtlığı, artan işsizlik ve zayıf kolluk kuvvetleri suçun gelişmesi için mükemmel bir fırtına yarattı. Ve durumun ne kadar kötü olduğunu göstermek için Caracas'taki birçok insan artık evlerinden ayrılmaktan bile korkuyor. Sokaklar savaş alanlarına dönüştü ve masum siviller çapraz ateşe yakalandı. Şimdi Orta Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılığı rotasının kalbinde yer alan bir şehir olan Honduras, San Pedro Sula'ya gidiyoruz. Bu şehir, yıllardır şiddet ve kaosla boğuşuyor ve uyuşturucu kartelleri sokaklarda terör estiriyor. San Pedro Sula'nın uyuşturucu kaçakçılığı için bir merkez haline gelme nedenlerinden biri de stratejik konumu. Güney Amerika'dan gelen uyuşturucunun Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmak için kullandığı ana güzergahta yer alıyor ve bu da onu karteller için bir savaş alanı haline getiriyor. Ve eğer bu yeterince kötü değilse, San Pedro Sula aynı zamanda yoksulluk, eşitsizlik ve yolsuzluğun pençesinde kıvranıyor. Bu faktörlerin tümü şiddete ve suçun yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Aslında San Pedro Sula bir zamanlar dünyanın en yüksek cinayet oranına sahipti ve bugün bile şehir son derece tehlikeli olmaya devam ediyor. Sırada çarpıcı manzaraları ve hareketli kültürüyle bilinen bir şehir olan Güney Afrika, Cape Town var. Ancak bu güzelliğin altında şiddet ve suçun karanlık bir alt akıntısı yatıyor. Cape Town, Güney Afrika'nın en tehlikeli şehirlerinden biri ve çete şiddeti büyük bir sorun. Şehrin belirli bölgeleri, belirli çetelerin kontrolü altında ve bu çeteler uyuşturucu ticareti, haraç ve diğer suç faaliyetlerinde bulunuyorlar. Peki, Cape Town'da çete şiddeti neden bu kadar kötü? Yine bu karmaşık bir konu, ancak ana faktörlerden biri de apartheid'in mirası. Apartheid'in sona ermesinden sonra bile eşitsizlik ve yoksulluk devam etti ve bu da çetelerin gelişmesine yol açtı. Ve durum o kadar kötü ki, Güney Afrika hükümeti Cape Town sokaklarındaki şiddeti kontrol altına almak için orduyu bile görevlendirmek zorunda kaldı. Chapter 4 Ciudad Juárez, uyuşturucu savaşlarının gölgesinde. Şimdi uyuşturucu kartelleri arasındaki şiddetli çatışmalarla harap olmuş bir şehir olan Meksika, Ciudad Juárez'e gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri sınırında yer alan Ciudad Juárez, uyuşturucu kaçakçılığı için önemli bir geçiş noktası haline geldi ve bu da onu dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri yaptı. Ciudad Juárez'deki uyuşturucu kartelleri inanılmaz derecede güçlü ve etkili ve hükümet üzerinde bile büyük bir etkiye sahipler.
Şehirde terör estirmek ve rakipleriyle savaşmak için şiddet ve gözdağı kullanıyorlar ve masum siviller genellikle çapraz ateşe yakalanıyor. Ciudad Juárez'deki şiddetin boyutu gerçekten şaşırtıcı. 2010 yılında şehir, yılda 3000'den fazla cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahipti. O zamandan beri şiddet biraz azaldı, ancak Ciudad Juárez hala son derece tehlikeli bir yer. Chapter 5, San Salvador, çetelerin egemenliği. Sırada şiddetli çete savaşlarıyla harap olmuş bir Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'un başkenti San Salvador var. MS-13 ve Barrio 18 gibi kötü şöhretli çeteler şehirde terör estiriyor ve vatandaşları korku içinde yaşıyor. San Salvador'daki çeteler, uyuşturucu kaçakçılığından haraç almaya ve cinayete kadar çok çeşitli suç faaliyetlerinde bulunuyor. Ayrıca topluluklar üzerinde güçlü bir kontrole sahipler ve genellikle kendi yasalarını koyuyor ve cezalarını uyguluyorlar. El Salvador hükümeti çete şiddetiyle mücadele etmek için mücadele ediyor, ancak şimdiye kadar çok az başarı elde etti. Çetelerin yaygın yolsuzluğu ve zayıf kolluk kuvvetleri, çetelerin cezasız bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmesini sağladı. Chapter 6, Baltimore, Amerikan rüyasının kırıkları. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek cinayet oranlarından birine sahip bir şehir olan Baltimore'a gidiyoruz. Bir zamanlar gelişen bir sanayi merkezi olan Baltimore, son yıllarda yoksulluk, suç ve sosyal huzursuzluğun arttığını gördü. Peki Baltimore'da suç neden bu kadar büyük bir sorun? Yine bu karmaşık bir konu, ancak ana faktörlerden biri de yoksulluk ve eşitsizliğin mirası. Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek yoksulluk oranlarından birine sahip ve şehrin belirli bölgeleri yıllardır ihmal ediliyor. Bu ihmal, suçun gelişmesi için mükemmel bir fırtına yarattı. Yeterli kaynak ve fırsattan yoksun gençler, genellikle çetelerde teselli ve aidiyet buluyorlar ve şiddet döngüsü devam ediyor. Chapter 7, Rio de Janeiro, cennet ve cehennem arasında. Sırada çarpıcı plajları ve hareketli kültürüyle bilinen bir şehir olan Brezilya, Rio de Janeiro var. Ancak bu güzelliğin altında suç ve şiddetin karanlık bir alt akıntısı yatıyor. Rio de Janeiro, Brezilya'nın en tehlikeli şehirlerinden biri ve uyuşturucu çeteleriyle polis arasındaki çatışmalar yaygın. Şehrin belirli bölgeleri bu çetelerin kontrolü altında ve uyuşturucu ticareti, haraç ve diğer suç faaliyetlerinde bulunuyorlar. Rio'da suçun bu kadar büyük bir sorun olmasının nedenlerinden biri de eşitsizlik. Şehirde zenginlerle yoksullar arasında büyük bir uçurum var ve yoksulluk içinde yaşayan birçok insan için suç, hayatta kalmak için bir yol haline geldi. Şimdi bir zamanlar göz alıcı bir turistik yer olan, ancak şimdi şiddetin pençesinde kıvranan bir şehir olan Meksika, Acapulco'ya gidiyoruz. Güzel plajları ve hareketli gece hayatıyla bilinen Acapulco, son yıllarda turistler için giderek tehlikeli bir yer haline geldi. Peki Acapulco'ya ne oldu? 2000'lerin sonlarında Meksika hükümeti uyuşturucu kartellerine karşı bir savaş başlattı ve bu da ülke genelinde şiddetin artmasına yol açtı. Acapulco, uyuşturucu kaçakçılığı için önemli bir liman şehri olarak bu şiddetten özellikle etkilendi. Uyuşturucu kartelleri Acapulco'da güçlü bir varlığa sahip ve şehirde terör estirmek ve rakipleriyle savaşmak için şiddet ve gözdağı kullanıyorlar. Masum siviller genellikle çapraz ateşe yakalanıyor ve turistler kaçırma ve gasp gibi suçların hedefi oluyor. Sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek cinayet oranlarından birine sahip bir şehir olan St. Louis var. Bir zamanlar gelişen bir sanayi merkezi olan St. Louis, son yıllarda iş kaybı, yoksulluk ve suçun artmasıyla mücadele ediyor. St. Louis'teki suçun bu kadar büyük bir sorun olmasının nedenlerinden biri de şehrin silahlara kolay erişimidir. Missouri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en gevşek silah yasalarından bazılarına sahip ve silahlar şiddet suçlarında yaygın olarak kullanılıyor. St. Louis, aynı zamanda yoksulluk ve eşitsizlikle de mücadele ediyor ve şehrin belirli bölgeleri yıllardır ihmal ediliyor. Bu ihmal, suçun gelişmesi için mükemmel bir fırtına yarattı ve şiddet döngüsü devam ediyor. Son olarak,
Amerika Birleşik Devletleri sınırında yer alan bir şehir olan Meksika, Tijuana'ya gidiyoruz. Tijuana, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı için önemli bir geçiş noktası haline geldi ve bu da onu dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri yaptı. Tijuana'daki uyuşturucu kartelleri inanılmaz derecede güçlü ve etkili ve şehirde terör estirmek ve rakipleriyle savaşmak için şiddet ve gözdağı kullanıyorlar. Masum siviller genellikle çapraz ateşe yakalanıyor ve turistler kaçırma ve gasp gibi suçların hedefi oluyor. Tijuana'da suçun bu kadar büyük bir sorun olmasının nedenlerinden biri de şehrin yolsuzluktur. Uyuşturucu kartelleri, yetkilileri yozlaştırmada ve cezasız bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamada başarılı oldular. İşte karşınızda millet, dünyanın en tehlikeli şehirlerinden sadece birkaçı. Gördüğünüz gibi bu şehirlerin her biri kendi zorluklarıyla karşı karşıya ve bunların kolay çözümleri yok. Ancak bu sorunların farkında olmak, onları ele almak için ilk adım. Unutmayın, bu istatistiklerin arkasında gerçek insanlar, gerçek hayatlar var. Bu şehirlerin vatandaşları her gün şiddet ve korku içinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Onların mücadelelerini küçümsememeliyiz. Umarım bu video dünyadaki suç ve eşitsizliğin gerçekliği hakkında sizi biraz olsun bilgilendirmiştir. Gördüğünüz gibi bu küresel bir sorun ve hepimizi etkiliyor. O halde lütfen bilinçli kalın, güvende kalın ve etrafınızda olup bitenlere dikkat edin. Bu şehirler, suç oranlarının yoğun olduğu yerler olarak bilinir ve her biri farklı nedenlerle suç oranlarını etkileyen sosyal, ekonomik ve politik sorunlara sahiptir. Daha fazla detay veya başka şehirlerle ilgili bilgi isterseniz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.